tam kaç sanatçımız vardı? 80'in üzerinde sanatçı ve müzisyen var. Toplam 14 farklı mekanda 23 konser gerçekleştireceğiz. Bu sene anın içinde. Biraz felsefik bir Evet. temamız var bu yıl. Aysun Öz'e başka şeylerden merhabalar. Bugün tahmin ettiğiniz gibi Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz ve Atatürk Kültür Merkezi önümüzdeki günlerde 54. İstanbul Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bu festivalin 54. kez olması çok kıymetli ve yine çok büyük orkestralar dinleyeceğiz. Yine muhteşem konserler dinleyeceğiz ve şimdi o muhteşem konserleri bize İstanbul Müzik Festivali'nin sevgili direktörü Efruz Çakırkaya anlatacak. Evet Efruz'cum. Yine birlikteyiz bir müzik festivali öncesi ve heyecan dorukta. Hemen önümüzdeki birkaç gün içinde başlıyor, bu yayınlandığında da başlamış olacak. Dolayısıyla ben hep şundan çok heyecanlanıyorum. Hani böyle Avrupa'ya gidiyoruz, zaman zaman bilet bulamıyoruz o büyük orkestraların konserlerine ya da denk gelemiyoruz o güzel konserlere. Tüm bunların hepsini ve o sanatçıları da elbette ayağımıza getiriyorsunuz her yaz. Bu çok kıymetli ve ilk notadan beri de destekçileriniz sayesinde, ilk notadan beri Borusan Holding'in sloganlarından bir tanesi müzik festivali ile ilgili. Tabii onların da desteğiyle biz harika konserler dinliyoruz ve ben o yüzden önce o büyük konserlerle, daha doğrusu orkestra konserleriyle başlayalım istiyorum. Sonradan sen zaten öyle tatlı tatlı kimler var kimler yok anlatacaksın. Evet, çok yerinde bir teşekkürle başladın Aysun'cum. Ben de buna katılmak istiyorum. Çünkü bu kadar büyük ve nasıl diyelim gösterişli bir programı İstanbul izleyicisiyle, müzikseverlerle buluşturmamıza olanak sağlayan öncelikle festival sponsorumuz Borusan Holding'e teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, gösteri sponsorlarımız, yerel yönetimler, kültür ofisleri, Lale Kart üyelerimiz ve elbette festival konserlerine bilet alarak gelen ve bizi bu şenlikte, bu kutlamada yalnız bırakmayan festival izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber ortaya çıkarıyoruz çünkü ve onların varlığı ve destekleri bizim için çok kıymetli. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazen bana kötü gazeteci, tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Kimin ne kadar iyi, ne kadar kötü olduğu tabii ki tartışılır. Eleştirileri de alır başımın üzerine koyarım ama özellikle sponsorları belirtmek istiyorum. Çünkü bunlar, bu festivaller, biyeneller ve konserler kolay olmuyor. Çok Kesinlikle. büyük bir maddi destek gerekiyor, sabır ve emek gerekiyor. Dolayısıyla bunun için de yani ilk notadan beri destek veren ya da bir konsere destek veren, yani işin ucundan tutan, elini taşın altına koyan ve bunun için bütçe ayıran herkes bence çok kıymetli. Biz o sayede zaten Viyana Senfoni Orkestrası'nı İstanbul'da ayağımıza Kesinlikle geliyor öyle. ve dinleyebiliyoruz. Evet, müthiş maliyetleri olan bir iş. Bu kadar uluslararası bir program sunmak özellikle ve tabii sürdürülebilir olması en kıymetli. Bu yıl 54.sünü sunacağız izleyicilerimize. Yarım asrı geçen bir süredir bu festival aralıksız olarak devam ediyor ve aslında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın sunduğu tüm festivaller ve etkinlikler öyle ve tabii işin perde arkasında senin de söylediğin gibi müthiş destekler var, gönül bağı var. Onlar olmasa bunları yapmamız gerçekten imkansız. Hepsine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Viyana Senfoni Orkestrası dedim. Ve daha tabii pek çok güzel orkestrayı dinleyeceğiz. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi, Tekfen Filarmoni gibi bizim kendi orkestralarımız ve dışarıdan gelen oda müziği orkestraları da var. Dolayısıyla neler var? Orkestralar neler? Önce onlardan başlayalım. Evet, ulusal ve uluslararası çok önemli topluluklar var bu yıl festivalde. 11 Haziran'da burada Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açıyoruz festivali. Orkestranın müzik direktörü Aziz Şokakimov yönetiminde. Tekfen Filarmoni Orkestrası ünlü Özbek piyanist Behzod Abdurrahimov'a eşlik edecek. Coşkulu bir şekilde başlayacağız festivale. Hemen ertesi 2 gün benim de çok heyecanla beklediğim, farklı disiplinlerin bir araya geldiği müthiş bir prodüksiyon var. İtalyan çağdaş dans topluluğu Ater Balletto 3 farklı bölümden oluşan ve her bir bölümü farklı koreograflar tarafından dizayn edilen bir gösteriyi sunacaklar ve onlara da sahnede 2 genç başarılı Türk müzisyen eşlik edecek. Cellist Dorukan Doruk ve genç piyanistimiz Korkmaz Can Sağlam sahnede olacaklar. Hemen sonrasında ünlü Alman Oda Orkestrası Kammer Akademi Potsdam, Hollandalı piyano ikilisi
Lucas ve Arthur Yussen'le sahnede olacak. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası enfes bir Morricone konseriyle Çok heyecanlıyım festivalde onun için. olacaklar. Film müziklerinin unutulmaz bestecisi Ennio Morricone'nin aslında sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış olduğu pek çok filmi müziğini yaptığı filmlerin müzikleriyle diyelim sahnede olacak. Viyana Senfoni Orkestrası bu yıl kuruluşunun 125. yılını kutluyor ve bu kapsamda da İstanbul'a gelecekler 2 konserle. Onlar da AKM'nin sahnesinde olacaklar. 2 farklı program ve 2 farklı solist var konser programlarında. İlk akşam Çin asıllı Kanadalı piyanist ki kendisi çok önemli bir piyano yarışmasında da yüksek dereceye girmiş ve kendi jenerasyonunun müthiş isimlerinden biri Bruce Liu'ya eşlik edecek. İkinci akşamsa tamamen Dvorak'a ve onun eserlerine adanan bir programla İran asıllı Kanadalı bir başka müzisyen, cellist Kian Soltani'ye eşlik edecek orkestra. Hepsine geleceğim. Bekliyoruz. Hepsine geleceğim. Kaçırmayacağım hiçbirini. Hazır gelirken kaçırınca çok üzülüyorum. Sonra ya buraya kadar geldiler. Niye kaçırdım ben şimdi? Erteleyemez miydin şunu falan diye kendime sonradan çok yükleniyorum. Tabii çok güzel konseptler var. İşte sinemayla ve farklı disiplinlerle müziğin birleştiği temalarda dinliyoruz bir taraftan. Bir de yine konserleri devam edeceğim ama şeyi de çok önemsiyorum ben. Bir konsere gitmeden önce yani programına bakıyorum. Eğer aşina olmadığım bestecilerin eserleri ise dinlemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Konserden önce kendime böyle bir hazırlık yapayım falan diye. Şimdi bu yıl böyle bir sizin hazırlığınızda bizi hazırlıyorsunuz aslında. Güzel ve bir sürprizimiz her an var. dinleyeceğimiz şekilde yani konser öncesi çeşitli buluşmalar, sohbetler çok kıymetli ama İstanbul'un bu koşuşturmacasında her zaman fırsat bulamıyoruz doğrusu. Evet, tamamen aslında böyle bir ihtiyaçtan bu yıl bu podcast serisini çektik. Farklı konser salonlarında konserden önce konsere doğru sohbetleri organize ediyoruz uzun yıllardır. Ve o konserle ilgili programın konuşulduğu, sanatçıyla belki sohbetin olduğu, konuya hakim uzmanların aslında izleyiciyi biraz sonra izleyecekleri konser programına hazırladığı tatlı sohbetler oluyor. Fakat senin de dediğin gibi İstanbul gibi bir megapolde insanlar tabii işlerinden çıkıyorlar. İşte hemen 2 lokma ağızlarına atıyorlar, konsere geliyorlar ve o sohbetlere yetişmeleri bazen çok mümkün olamıyor. Bu nedenle bir podcast serisi hazırladık. Sevgili Aydın Büke'nin kaleme aldığı kısa metinleri bendeniz naçizane seslendirmeye çalıştım diyeyim. Bir Spotify'da podcastler listemiz var. İzleyicilerimiz konsere gelirken yolda hemen kulaklıklarını takıp o konserde ne dinleyecekler, acaba ne anlatılacak, dinleyecekleri eser neden ilhamla yazılmış gibi aslında çok küçük hap bilgiler, bestecilerle ilgili bilgiler aktardığımız podcastler var. Bunları izleyicilerimize mutlaka öneriyoruz. Evet, bu önemli. Öncelikle hani bunun altını çizmek istiyorum ki hazır gelelim konsere de. Çünkü o zaman daha keyifli oluyor. Daha Kesinlikle. bilerek dinliyoruz. Evet. Daha verimli olduğunu Konser da düşünüyorum. tecrübesi daha dolu dolu yaşanıyor diyelim. Aynen. Ve gerçekten festival gibi de yaşanıyor o zaman. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Ödevimizi yapmış oluyoruz. Hazırlanıp geliyoruz. O yüzden çok güzel. Tabii yıldız solistler, prestijli orkestralar ve şefler. Aslında orkestralardan bahsettik. Şimdi böyle başlıklara bakınca tabii festivale pek çok sanatçı da geliyor. Tam kaç sanatçımız vardı? 80'in üzerinde sanatçı ve müzisyen var. Toplam 14 farklı mekanda 23 konser gerçekleştireceğiz. 11-25 Haziran tarihleri arasında. Bazı günler sabah 9'da 9.30'da çocuk atölyeleriyle başlayacağız. Özellikle hafta sonları. Festivalin içerisinde biletli konserler kadar İstanbullu müzikseverlere ücretsiz etkinlikler ve içerikler sunmaya da aslında çok önem veriyoruz. Farklı kamusal alanlarda, şehirdeki farklı parklarda farklı yaş gruplarına özel atölyeler, ücretsiz konserler düzenliyoruz. 14 ve 20 Haziran'da hafta sonu klasikleri serisini sunacağız. 14 Haziran'da Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'ndayız. 20 Haziran'da da Yıldız Parkı'nda arka arkaya birkaç konserin izleneceği, hep beraber festival coşkusunu yaşayacağımız ücretsiz konserlerimiz olacak. Evet, o ücretsiz konserler de çok önemli tabii ki. Sanatla buluşmak için tüm engelleri kaldırmak, bir park kadar yakın olması ve gerçekten çok iyi müzisyenlerle, çok temiz bir müzikle, çocukların özellikle gençlerin buluşması, onların kulağının o müziklere alışmasını çok önemsiyorum doğrusu. Kesinlikle öyle. Biz de öyle. Çok önemli Tabii bir görev.
konser salonlarına belli bir yaşın altındaki izleyiciyi ne yazık ki alamıyoruz. 7 yaş Evet. sınırımız var. Çünkü 7 yaşın altındaki çocukların dikkat süresi çok kısıtlı oluyor ve anne babalar da aslında işte çocuk biraz sonra sıkılmaya başladığında onlar da çok tadını çıkaramıyorlar. Geriliyorlar. Dolayısıyla bu çocuklar için ne yapabiliriz düşüncesiyle yıllar önce başlattığımız bir seri bu. Çünkü bir park ortamında çocuklar özgürce rahatça koşuyorlar, oynuyorlar, sahneye çıkıyorlar belki. 7 yaşın altındaki çocuklara da biraz o müzik sevgisini aşılayabilmek için başlattığımız bir seri ve uzun yıllardır devam ettiriyoruz. Çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Anne babalar ve bakım verenleri çocuklarını alıp parklara gelmeye davet ediyorum festivalde. Evet, bence de çok hoş bir davet doğrusu. Bir de rahat konser var. Bu yıl O da ilk çok kez özel başlıyoruz. çocuklar Evet. için. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Evet, bu yıl aslına bakarsan Aysun'cum geçtiğimiz yıl Denizbank'la bir işbirliği başlattık. Erişilebilir sanat partneri olarak bize destek vermeye başladı İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ve geçtiğimiz yıl hem İstanbul Tiyatro Festivali'nde hem de İstanbul Bienalinde bu işbirliğinin ilk çalışmalarını gerçekleştirdik. Kültür sanata erişimin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz. Ve bu bağlamda da yepyeni bir seri başlatıyoruz festival programının içerisinde. 2 gün arka arkaya bir hafta sonu saat 3'te başlayacak performanslar bunlar. Özellikle otizm spektrumundaki bireyler, Alzheimer ve demans hastaları gibi aslında farklı nörobilişsel sıkıntıları, sorunları olan izleyiciye özel olarak yarattığımız bir içerik diyebiliriz. Alışılagelmiş klasik müzik dinleme formatının biraz daha yumuşatıldığı bir alan yaratıyoruz Süreyya Operası'nda. Konser salonunun içerisinde ışıklar tamamen karartılmayacak. Daha kolay dinlenilebilen yumuşak melodiler seslendirilecek. Yüksek, rahatsız edici pitchler ve inişler çıkışlar olmayacak müzikte. Salon tamamen dolu olmayacak. İzleyiciler istedikleri tepkiyi verebilecekler içeride. İstedikleri zaman salona girip çıkabilecekler. Sahnedeki müzisyenlerimiz Lepidus Ensemble izleyiciyle bir diyalog içerisinde olacak ve dinleyecekleri eserleri biraz anlatarak onlara hazırlayacak. Aslında bu sadece bu spektruma özel izleyiciler için değil, farklı hassasiyetleri olan izleyicilere de açık bir konser bu. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Süreyya Operası'nın fuayesinde de yine daha sessiz ve izole alana ihtiyaç duyan, özellikle yine otizm spektrumundaki izleyicilerimiz için daha korunaklı alanlar yaratacağız. Çok özel bir seri ve bundan sonra da bu çalışmalarımız devam edecek. Evet. Gerçekten çok özel bir seri. Devam edecek olması da çok güzel. Bir destekçinizin olması sürdürülebilirliği de beraberinde getiriyor tabii ki. Tabii her sene festivalin bir teması oluyor. Bu sene anın içinde. Biraz felsefik bir temamız var bu yıl. Ve tam çok ihtiyacımız olan bir şey ve Kesinlikle nokta öyle. atışı yaptığınız, gerçek manada ihtiyacımız olan anda kalan, o kadar hızlandı ki artık hayat. Ki müzik de çok hızlandı bir taraftan da, yani gençlerin dinlediği müzikler daha da hızlı hatta. Belki tam böyle aslında klasik müzikte çok uyuşan bir tarafı var tabii. Evet, aslında canlı performanslarla uyuşan bir felsefe bu diyelim. Çünkü gerçekten dediğin gibi tamamen bildirimlere ve ekranlara bölünmüş bir çağın içerisinde yaşıyoruz. Ve anın farkında olamadan hayat geçip gidiyor. Etrafımızdaki pek çok şeyin farkına varmıyoruz belki. Fakat bir konser salonuna girdiğimiz an özellikle canlı performans dinlerken hayat bir anda durabiliyor. Çünkü orada çok büyülü bir şey yaşanıyor. Çok. O performans bir daha tekrarı olmayan mucizevi bir şey. Müzisyenler aynı eseri ikinci kez çaldıklarında tekrar aynısını çalamıyorlar belki. Her bir performans biricik ve izleyiciyle o an kurulan o bağ da biricik. Dolayısıyla biraz onu hatırlayalım. Telefonlarımız biraz cebimizde kalsın. En azından o konseri izlediğimiz 45 dakika, 1 saat süresi neyse o an o müziğe konsantre olalım, farkında olalım, ne yaşıyoruz, o müzik bize neler hissettiriyor. Çünkü gerçekten müzik dinlediğimiz an bilimsel kanıtları da var bu işin, biliyorsun. Nefesimiz sakinleşiyor, zihnimiz berraklaşıyor, kalp ritmimiz tatlı bir ritme giriyor aslında, kalp atışımız, farklı hormonlar salgılıyoruz müzik dinlerken. Dolayısıyla biraz o müzikle izleyiciyi ana çekelim, biraz farkındalık içerisinde yaşayalım.
yaşayalım o anı istedik ve o büyüyü hep beraber tadalım, keyfini çıkaralım istedik. Genelde orkestra konserlerine koşarak gidiyorum. Kaçırmamaya da çalışıyorum mümkün olduğu kadar İstanbul'dakileri. Yurt dışına da gidersem, yakalayabilirsem ne ala. Benim genelde ilk önce o kadar büyük bir koşuşturmacadan çıkıp o konser salonundaki koltuğa oturuyorum ki oturduğum anda diyorum birazdan konser başlayacak ve ben kopacağım. Yani bu andan, şehirden, her şeyden kopacağım ve o anı sabırsızlıkla bekliyorum ve koşarak gidiyorum. İlk başta o konsantrasyon, ya önce çok heyecanlanıyorum. Yaşasın, yine bir orkestra konserindeyim ve ben yaşadığımı hissediyorum diye böyle ilk notalarla dalıyorum müziğin içine. Fakat bir ara kopuyorum. Şimdi o bizim dikkat sürelerimiz o kadar düştü ki. Evet, ne yazık ki. Kopuyorum, sonra tekrar dalıyorum, sonra tekrar ya o bir süre, özellikle ilk yarı böyle gitgellerle geçen bir süre oluyor. Fakat ikinci yarı artık zihnim, bedenim berraklaşmış oluyor ve anın içinde kalmaya, kendimi müziğe kaptırmaya daha elverişli duruma geliyorum. Çünkü günün ya da ayların getirdiği, hatta yılların getirdiği o hızdan, koşuşturmacadan insanın kendini, zihnini durdurması çok zor. Ama o orkestrayı karşında gördüğünde zaten o nasıl çalıyor, bu ne yapıyor, ay bu ne kadar güzel çıktı, ay bu böyle düştü falan derken zaten onun içinde kalıyorsun. Kalmak zorunda kalıyorsun, evet, yani seni evet. oraya kilitliyor aslında. İşin büyüsü orada Evet. aslında. Kesinlikle öyle. Yani hayatın içerisinde aslında o farkındalığı yakalamak, anda kalabilmek için de bu bir idman gibi düşünmek lazım. Yani evet, beyin ve zihin sürekli bir şeylere koşturuyor. İşte geçmişi düşünüyorsunuz, o gün yapacağınız diğer şeyleri düşünüyorsunuz ama önemli olan kendinizi o ana getirebilmek ve o anın keyfini çıkarmak ve canlı performansın aslında insana verdiği en güzel hediye de bu. Evet. Kesinlikle öyle. Kanlı canlı karşımızda sanatçılar, daha ne ister ki insan? Bir daha geri getirilemeyecek bir an. Onun keyfini çıkaralım hep beraber. Evet, kesinlikle öyle. Mesela bir önceki yılı da özlüyor insan. Hatırladı, şu da gelmişti, onu da dinlemiştim ve özlemenin dışında galiba biraz da bu işin bir caka satma tarafı var. İşte ben o konseri orada dinlemiştim. İşte bilmem kaçıncı İstanbul Müzik Festivali'nde şu orkestra geldiğinde, işte Berlin Filarmoni geldiğinde ben oradaydım. Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bunu söylemek de ne kadar güzel bir şey. Güzel, gerçekten öyle, fakat bir minik ricam var. O anı zihnimize ve kalplerimize kazıyalım lütfen. O telefonlar çıkınca, yani o çekilen videolar sonra bir daha izlenmiyor. Tabii ki. Hiçbirimiz yapmıyoruz Evet. bunu. Dolayısıyla o konseri bir ufak bir Ekrandan ekranın arkasından izlemek yerine onu yaşamayı öneriyorum izleyicilerimize. Kesinlikle öyle. Biraz bıraksınlar telefonları. Zaten bütün gün ve gece o ekrana bakarak geçiyor bir şekilde. Ekrandan bakıp yani onu çekmeye çalışırken hafızada kalmıyor zaten. Evet. Yani telefonun hafızasında kalıyor olabilir ama, bizim senin hafızanda, benim kesinlikle hafızamda öyle. kalmıyor. O yüzden tadını çıkarmak lazım. Kesinlikle. Hazır Evet. bulmuşken. Tabii şeyi de merak ediyorum Efruz. Anda kalmak için tabii hepimizin dinlediği farklı müzikler var. İşte bazıları Beethoven sever. Mozart'ta pek anda kalmak mümkün mü bilmiyorum ama tartışılır herkese göre. Ama böyle çeşitli böyle besteciler vardır ya da albümler vardır. Senin var mı öyle anda kalmak için ya da bazen de anda kalmamak için, bir şeyleri unutmak için? Yani tabii zor bir soru. Çünkü dinlemekten keyif aldığım çok fazla besteci var. Fakat beni zannediyorum en fazla sakinleştiren ve o böyle bir huşu noktasına getiren besteci Arvo Pärt. Evet. Biz de dinleyelim. Evet, tavsiye ediyorum. Çünkü yani Efruz Çakırkaya orada kalıyorsa, yani İstanbul Müzik Festivali'nin direktörü, o yüzden onu takip etmek önemli bir şey. Ben hemen gidince dinleyeceğim. Ama dediğim gibi şimdiden ben Viyana Senfoni ne çalacak, hangilerini çalacak, ben onları biliyor muyum? Aslında bildiğin eserler Değil mi? mutlaka. Ünlü, Özellikle evet. Dvorak programını kesinlikle biliyorsundur. Dvorak Cello Konçertosu ve Senfonisi, Yeni Dünya'dan başlıklı senfoni. Aslında pek çok filme de soundtrack olmuş bir eser. Bu anlamda da aslında izleyicilerimiz belki de pek çok klasik müzik eserini biliyorlar. Çünkü bir yerde bir telefonda sizi bekletiyorlar mesela. Orada bir klasik müzik duyuyorsunuz. Bir asansöre biniyorsunuz. Orada başka bir klasik müzik bestecisinin eserini dinliyorsunuz. Ya da bir filmde karşı karşıya geliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin aslında kulağını bir yerlerden bir şekilde çalınmış eserler bunlar. Tabii klasik müziğin dışında bu yıl
her yıl olduğu gibi farklı janrlara da yer veriyoruz festival programında. Çünkü herkesin müzik zevkine de hitap etmeye çalışıyoruz diyelim. Çünkü müzik festivali. Çünkü müzik festivali. Evet, Kapalı Çarşı konserinden biraz bahsetmek istiyorum. Evet, Çünkü lütfen. biliyorsun festivalde Atatürk Kültür Merkezi gibi enfes konser salonlarının yanı sıra şehrin kültürel mirasına dikkat çekmek için farklı tarihi mekanlarda da konserler organize ediyoruz ve o mekanla o konser içeriğinin örtüşmesi de bizim için çok kıymetli. Bu bağlamda Kapalı Çarşı'da harika bir konserimiz var. Setar üstadı ve besteci, İran asıllı Kanadalı besteci Kia Tabasyan, Konstantinopol Ensemble'la, kendi kurduğu ensemblıyla festivalde yer alacak. Türk müzisyenler de ona eşlik edecekler ve sahnede İtalyan tenor Marco Beasley, erken barok, Rönesans dönemi, biraz Osmanlı, biraz İran müzikleri, şarkıları gibi böyle biraz karışık dünya müziği eserlerini seslendirecekler. Kapalı Çarşı'nın atmosferinde de enfes bir konser olacak. Festival programımızda bu yıl ilk kez kullanacağımız bir mekan var. Bu anlamda da aslında İstanbul bize sürprizlerini sunmaya devam ediyor. Eyüp'teki Bahariye Mevlevi Hanesi'nde Nefesin İzinde başlıklı konserimiz ki bu konser biraz aslında festival temasıyla da ilişkili ve bu yılki programa özel olarak ortaya çıkarıldı. Sahnede 5 sazende ve 5 hanende, yani 5 saz üstadı, 5 de vokal olacak ve 17. yüzyıldan Cumhuriyet dönemine kadar bestelenmiş dini ve din dışı Türk müziğine yer vereceğiz bu konserde. İlahi, durak, ayin, şuul gibi farklı dini musiki formlarına ait eserleri dinleyeceğiz. Bahariye Mevlevi Hanesi'nin o huşu veren enfes ortamında. Evet, o da çok ilginç bir konsermiş. Kaçırmamak lazım. Evet, buradan hemen İtalyan Sarayı'nın bahçesine gidelim. geçelim arzu edersen. İtalyan saksafon virtüözü Stefano Di Battista'yı ağırlayacağız. Topluluğuyla birlikte La Dolce Vita başlıklı konserle tatlı hayat, bize tatlı bir hayat yaşatacak, tatlı bir konser akşamı yaşatacaklar. Ve çok sevilen İtalyan şarkılarını biraz jazzy bir formatta improvize olarak seslendirecekler. Ve İtalya'da adeta ufak bir kasabada tatlı bir sarayın bahçesine ışınlanacağız. İtalyan Sarayı'nın bahçesindeki konserle. Uzun yıllar sonra bu yıl festivalde tekrar geri döndüğümüz bir mekanımız var. Yıllardır restorasyonda olan İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki tadilat tamamlandı ve nihayet Arkeoloji Müzesi'nin bahçesine Portekizli fadista Sara Correia ve topluluğuyla geri dönüyoruz. O büyülü bahçede enfes bir fado akşamı izleyeceğiz. Aynı akşam festivalin son günü Süreyya Operası'nda da festivalin eser siparişlerinden birinin dünya premieri olacak. Berlin'de yaşayan başarılı besteci ve piyanistimiz Kaan Bulak'a yeni bir eser siparişi verdik bu yıl. Festival temasıyla ilintili olarak Maison Lale isimli başlıklı bir eser yazdı sevgili Kaan. Sahnede video ve fotoğraf sanatçısı Maria Teresa Forthaus'un yaratacağı bir video enstalasyonu olacak. Bir dansçımız olacak ve Kaan ve diğer müzisyenler enfes bir program sunacaklar 25 Haziran'da. Festivalin bir diğer eser siparişi de Güney Koreli besteci Donghoon Shin'e. Sevgili Donghoon Shin, yaylı sazlar dörtlüsü ve kontrtenor için bir eser yazdı. Berlin Filarmoni Orkestrası'nın solistlerinden oluşan Berlin solistleriyle ünlü İngiliz tenor Easton Davies sahnede olacaklar ve bu eserin de dünya premierini gerçekleştirecekler. Buradan hemen festivalin ödüllerine de bir minicik değinmek istiyorum. 11 Haziran açılış konserimizin öncesinde düzenleyeceğimiz bir törenle bu yılın yaşam boyu başarı ödülünü Portekizli efsane piyanist Maria João Pireş'e ve onur ödülümüzü de bestecimiz Turgay Erdener'e takdim edeceğiz. Bu sene ödüllerimiz böyle, eser siparişlerimizi de anlattığın ne kadar güzel. Yine dolu dolu bir müzik festivali bizi bekliyor. İstersek çoluk çocuk parklarda, istersek içinde olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde, istersek Bahariye Mevlevi Hanesi'nde, istersek Arkeoloji Müzesi'nin o muhteşem bahçesinde konser dinleyebiliyoruz. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hiç kolay değil bu organizasyonları yapmak ama ben biliyorum ki sen bir sonraki seneyi, hatta ondan sonraki seneyi bile artık yavaş yavaş program, yavaş yavaş değil bitirmiş. Bitti. 2027 Evet. programımız bitti. Şimdi 28 ve 29 devam ediyor. İşin doğası gereği böyle 2 yıl önceden programlıyoruz festival programını. Sanatçıların takvimine girmek
Kolay değil. Ancak bu şekilde oluyor. Tüm Evet. dünyayı dolaşıyorlar ve İstanbul'a da gelmeleri çok kıymetli. Çok çok teşekkürler Ben teşekkür Efruzcuğum. ediyorum Aysun'cum. Çok keyifli bir sohbetti. Her zamanki gibi senin de öyle. Müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz. Evet, geleceğiz. Biz müzikseverler çıkıp geleceğiz müzik festivaline. Sizi yalnız bırakır mıyız hiç? Çok teşekkürler hem bu muhteşem festival için hem de bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ediyorum. Seneye Görüşmek üzere. görüşeceğiz. 55. İstanbul Müzik Festivali'nde görüşmek üzere. Önce bir 54'te görüşelim. Yok, onu zaten görüştük artık. Onu konuştuk, bitti. Geleceğiz, dinleyeceğiz. 55.de de tekrar aynı sohbeti. Ve nicelerine. Evet, daha nicelerine inşallah. Teşekkür ederim. Evet, bu hafta sevgili Efruz Çakırkaya 54. İstanbul Müzik Festivali'ni anlattı. Mutlaka konserlerden hiç gidemiyorsunuz, birkaç tanesine gidin. Hem dediğim gibi parklarda hem de pek çok İstanbul'un güzel mekanında konser dinleme fırsatı bulacağız. Ve pek çok dünyaca ünlü hem sanatçıyı hem orkestrayı da ağırlayacak İstanbul Müzik Festivali. Mutlaka gidin, takip edin, dinleyin. Ayrıca podcastleri de var Efruz'un. Konserden önce ya da sonra da dinleyebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere.